Merhabalar. Sizlere Alize Puffy battaniye ipliğimizle yeni fikirler vermeye devam ediyoruz. Evet, bebek battaniyeleri yapıyoruz fakat bilinenin dışında çizgiler çalışıyoruz. Böyle 3 yumakla yapabileceğimiz, bebek arabalarımızın üzerinde rahatlıkla kullanabileceğimiz, pusetlerin üzerine tam gelen böyle yarım daire şeklinde bir puset battaniyesi fikri vermek istiyoruz. Bu bir yarım daire. 3 yumak kullanarak yaptık biz bu çalışmayı. Şimdi sizlere bu battaniyenin yapılışını göstereceğim. Battaniye çizgimiz farklı olduğu gibi bizim bu çalışmada kullandığımız ipliğimiz de çok farklı. Alize Puffy. Alize Puffy bebek battaniyeleri için artık vazgeçilmez olacak. İdeal bir iplik oldu çünkü. Renklenmeleriyle, yapısıyla, yumuşaklığıyla ve en önemlisi de örme mantığı ile. Bilinenin dışında bir iplik oldu. Bu dünyada bir ilk oldu. Alize sizler için örülmüş bir iplik yaptı. Yarısı örülmüş diyebiliriz buna. Çünkü ilmekler hazır olduktan sonra artık yapmakta ne var? Bunları sadece geçirerek böyle çok kısa sürede battaniyeler yapabileceğiz. Bu battaniye için en fazla 2-3 saatlik bir çalışmayla bu battaniye yapabileceğinizi söyleyebilirim. Yine daha büyük bir battaniye için de sadece bir gün için bu süre yeterli. Bir günde bir battaniye yapabileceksiniz. Evet, hiçbir aparat kullanmayacağız biz bu ipliğimizi yaparken. Şiş kullanmayacağız, tığ kullanmayacağız. Sadece parmaklarımızı kullanacağız. Yani, oldukça heyecanlı bir iplik. Ben çok heyecanlanıyorum. Her videoda da maalesef heyecanımı sizlerden gizleyemedim. Evet, ipliğimizi alıyoruz. Böyle ilk ilmeği açıyoruz. Çok sıfır noktasındaysa eğer bu böyle, açıyoruz bunu. İlerliyoruz. Böyle 15 tane sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Şimdi battaniyemizin şu orta bölümünü yapıyoruz öncelik olarak. Şurayı yapıyoruz. Ortadaki bölümü. Düz örgü ile örüyoruz. Şimdi 16. ilmeğimizi alıyoruz. Böyle arkadan gelen ipimiz olacak bu. 16. ilmeğimizi alıyoruz. 15. ilmeğimizin içinden arkadan öne vererek geçirip yukarı çekiyoruz. Yine sıradaki ilmeği alıyoruz. Arkadan öne geçirerek ipliği yukarı veriyoruz. Sıra ile düz örgü mantığında bu ipliği örmeye devam ediyoruz. 15 tane ilmeği böyle birbirine geçirerek yukarı çekiyoruz. Bu ilmeklerin aşağıya kayabileceğini veya çıkabileceğini düşünmeyin. Bu isterse çok büyük bir battaniye olsun. Hiç önemli değil. İpliğin yapısı bunun böyle kalmasını sağlıyor. İlmekler birbirinin içinden kaymıyor. Bu da zaten önemli bir durum. Evet, böyle düz örgüyle 15 ilmeği örüyoruz. Buradaki bir fark da şu, el örgüsünde biz örgüyü çeviririz. Her seferinde çeviririz ama burada böyle bir şey yok. Çevirmiyoruz. Sadece tek yönde örüyoruz. Sağdan sola, soldan sağa. Sağdan sola, soldan sağa örgümüzü tamamlayacağız. Çevirmiyoruz. Yine devam ediyoruz. Yine arkadan öne vererek. Hep arkadan öne vererek bu düz örgüyü devam ediyoruz. Puset battaniyemizin orta bölümünü yapabilmek için 10 sıra yapacağız. Düz örgüyle devam ediyoruz. Bu şekilde. İlmekleri çekerken baş parmağımız yardımıyla çekebiliriz. Arada ilmek kalmamasına dikkat etmeliyiz. Bu ilmekler böyle boşta arada kalmamalı. Hepsini geçirerek ilerlemeliyiz. Geri dönmemek için. Evet. Şimdi ikinci aşamamızı alalım. Öyle devam edelim. 10 sıra ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 sıra tamamlandıktan sonra şimdi şunun kavis bölümünü vereceğiz. Şöyle biraz ovalleştireceğiz battaniyemizi. Bunun için yanlardan 2 ilmeği üst üste koyuyoruz. Sıradaki ilmeği ikisinin içinden geçiriyoruz. Yukarı çekiyoruz. Düz örmeye devam ediyoruz. İki kenarda aynı işlemi yapacağız. 2 ilmeği üst üste getirerek iki yanlarda yavaş yavaş bir eğim vereceğiz.
parçamıza. Düz örgüyle devam ediyoruz. Son 2 ilmek kalınca ikisini birlikte alıyoruz. Şöyle. İkisini birlikte üst üste koyuyoruz. Sıradaki ilmeğimizi ikisinin içinden geçirerek yukarı çekiyoruz. Yine başlarken diğer sıraya, şimdi sıramız bitti. Diğer sıraya başlarken yine 2 ilmeği üst üste koyup sıradaki ilmeği ikisinin içinden geçirerek ilmek azaltma yapıyoruz. Bakın böyle eğim veriyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Son 2 ilmeği yine üst üste yerleştirerek ikisinin içinden geçiriyoruz. Yine başlarken yine ikisini üst üste getirip yine içinden geçiriyoruz. Yani hem bitirirken hem başlarken çift çift alacağız. Devam ediyoruz. Şimdi son 2 ilmeğe geldik yine. Yine ikisini birleştirip aradan geçiriyoruz. Evet, bir kez daha azalma yapacağız. Yine ikisini birlikte aldık. 7 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. 5, 6, ikisini çift alıyoruz. Yine ikisini birlikte geçiriyoruz. 7 oldu. Şimdi örgümüzü kapatacağız. Alıyoruz. Şöyle. El örgüsünde bitirme mantığı. Örgüyü bitirmem, kapatma mantığı. Sadece ellerimle yapıyorum, şiş kullanmıyorum. Tek fark o. Birinci ilmeğimizi ikinci ilmeğimizin üzerinden geçirip ikinci ilmeğimizi yukarı çekiyoruz. Sıradaki ilmeğin üzerinden geçirip yukarı çekiyoruz. Sıradaki ilmeğin üzerinden geçirip yukarı alıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Böyle. Böyle ilerliyoruz. Evet. İlerledik. Şimdi ipimiz bitti. Çalışmamız bitti. Son ilmeği bırakarak kesiyoruz. Onu da içinden açıyoruz. Burada bir kapatma işlemi yapabilmek için. Böyle içinden geçirerek ilmeğimizin yanında bunu yürütüyoruz. Daha sonra keseceğiz. Evet, bu parça bitti şimdi. Şimdi yan bölüme geçiyoruz. Çalışmamızın açılan bölümüne. Bunun için parçamızın şurasından başlayarak ilmek çıkaracağız. Şöyle alalım. Evet. Şimdi yine ilk ilmeğimizi açıyoruz. Buraya bağlıyoruz. Bağlarken bu ilmekleri yaklaştırmaya dikkat edeceğiz. Aralık olmamalı iki ipin arasında, iki ilmeğin arasında. Bu dizaynı bozmamak için aynı aralık kalmalı bağladığımızda da. Aralık olursa dizayn bozulur. Evet. Şimdi ilmeklerimizi geçirmeye başlıyoruz. Et kenarından. Burada bizim 49 tane ilmek çıkarmamız gerekiyor bunun etrafından. 49 ilmek. Evet. İlk ilmekten birinci ilmeğimizi çıkarıyoruz kenardan. Hepsinden birer tane çıkarmayacağız çünkü kasar. İkinci ilmekten yine bir tane çıkarıyoruz. Üçüncü ilmekten 2 tane aynı yerden çıkarıyoruz. Bir tane çıkardık. Aynı yerden bir tane daha çıkarıyoruz. Devam ediyoruz. 2 tane yine ayrı ayrı ilmeklerden tek tek çıkarıyoruz. Aynı yerden şimdi yanındaki ilmekten 2 tane aynı yerden çıkarıyoruz. Yani 2 tek, 2 çift aynı yerden. 2 tek, 2 çift aynı yerden. Bu şekilde ilerliyoruz. 2 tane tek yapıyoruz şimdi. Tek tek, yani her ilmekten tek alıyoruz. Sonra sıradaki ilmekten çift çıkarıyoruz. 2 tane çift. Bunun sebebi kasmaması için. Şimdi yan taraftaki bu eğime geliyoruz.
Bu eğimde her ilmekten 2 tane çıkaracağız. Her ilmekten 1, 2. Sıradaki ilmekten 1, 2. Yine 1 ve 2. Bu şekilde 10 tane ilmeği bu yan eğimde çıkarmalıyız. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 çıkardık. Burada yine her ilmekten bir tane çıkarıyoruz. 1. Hep düz olduğu için burası her ilmekten bir tane çıkarıyoruz. Böyle. İlerliyoruz ilmeklerimizi çıkartmaya. Toplamda 49 tane ilmek çıkarmış olmalıyız. Evet. Şimdi köşede yine 2 tane çıkarıyoruz. Bu eğime geldik. Burada da diğer tarafta yaptığımızın aynısını yapacağız. Devam ediyoruz. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi sıra beyaz ipliğimize geldi. Burada bir sıra beyaz, bir sıra somon rengi çalışacağız. Beyaz ipliğimizi bağlıyoruz. Beyaz ipliğimizle ilerleyeceğiz bir sıra. Şimdi gereken arttırmayı zaten yapmış olduk. Etrafını yaparken arttırmalar yapmalıyız. Yoksa açılım olmaz, kasar battaniyemiz. Şimdi beyaz ipliğe geçtik. Bunları daha sonra içeriye gizleyebiliriz, dikebiliriz. Evet, beyaz iplikle her ilmekten bir tane çıkararak düz örgüye devam ediyoruz. Bu şekilde. Her ilmekten bir tane çıkarıyoruz. İlerliyoruz. Gelen ipliği çıkardığımız ilmeklerin içinden birer tane çıkarmaya devam ediyoruz. Bu şekilde. Bir sıra devam edeceğiz. Şimdi diğer aşamamıza geçelim. Şöyle, burada biz hazırladık sizler için. Şimdi bir sıra hiç arttırma yapmadan beyaz döndük. Gelelim şimdi somon renginin sırasına. Somon rengine geçerken ipliğimizi alıyoruz. Burada bir tane örüyoruz. Bir tane daha örüyoruz. 2 tane ördük tek tek. Şimdi aynı ilmekten 2 tane çıkarıyoruz. Bir tane tek ördük. Bir tane daha tek ördük. Aynı ilmekten 2 tane çıkardık. Yani arttırma yaptık. Yavaş yavaş açılacağız çünkü. Yine 2 tane tek. Tek. Bir tane çift. Aynı yerden 2 tane geçiriyoruz. Yine 2 tane tek, tek, aynı yerden 2 tane çift çıkarıyoruz. Bakın böyle arttırıyoruz. 2 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift. Bu şekilde bütün sırayı tamamlıyoruz. Şimdi gelelim battaniyemiz üzerinden konuşarak modelimizi tamamlamaya. Şimdi ilk sırayı ilmek çıkardık. Sonra bir sıra beyaz, hiç ilmek çıkarmadan, arttırma yapmadan her ilmekten bir tane alarak devam ettik, bitirdik. Sonra tekrar somon rengine döndük. 2 ilmekte bir çift. Aynı yerden 2 tane ilmek çıkardık. 2 ilmekte bir çift. 2 ilmekte bir çift. Her beyazı her ilmeğe tek tek geçirerek öreceğiz. Hiçbir arttırma yapmayacağız beyazlarda. Somona geldiğimizde şimdi 3'e geçeceğiz. 3 tane tek, bir çift. 3 tane tek, bir çift. Çift dediğim yerlerden
2 tane çıkaracağız aynı ilmekten. Beyaz sırasında hiçbir arttırma yapmayacağız. Her ilmeğe tek. Tekrar somona geldiğimizde bu sefer 4 tane de bir çift. 4 tane de bir çift. Çünkü yavaş yavaş artık bizim çok açılmamıza gerek kalmıyor. Bu yaptığımız açılım bize yetiyor. Sonra yine düz örüyoruz. 5 tane de bir çift yapıyoruz. Bu şekilde yine düz örüyoruz. En sonda yine hiçbir arttırma yapmadan kapatıyoruz. Kapatma hareketlerimizi daha önce burada gösterdik. Aynı şekilde battaniyemizin bütün etrafını böyle 2 sıra yaparak son sırayı kapatabiliriz. Sonra aynı kapattığımız ilmek ipiyle bir sırada buradan ilmek çıkararak aynı burada çıkardığımız gibi kapatma işlemini yapabiliriz. Evet, umarız battaniyemizi beğenmişsinizdir. Farklı bir battaniye, kullanışlı bir battaniye. Pufi ipliğiyle de daha kullanışlı bir şekil aldı. Hem kolay, hem hafif, hem yumuşacık. Evet, bebekleriniz için keyifli kullanacağınızı umuyoruz. Sizlere Pufi ile keyifli örgüler diliyorum. Hoşça kalın, tekrar görüşmek üzere.